Merhaba dostlar. Uyku öncesi paranormal serimize hoş geldiniz. Desteğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Bu serimizin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorumlarda başınızdan geçen ya da duyduğunuz benzer hikayeleri paylaşmayı unutmayın. Her beğeni, her yorum bu karanlık hikayelerin yeni bölümlerine ışık tutuyor. Hazır mısınız? Bu gece sizi kimsenin adını anmak istemediği bir yere götüreceğiz. Yılan yatağına. İyi dinlemeler. Bazı anlar vardır, insan ne kadar unutmaya çalışsa da unutamaz. Yıllar geçer, şehir değişir, saçına ak düşer. Ama o an zihninin bir köşesinde diri kalır. Benim için o an bir bahar tatilinin öncesiydi. Üniversitede son sınıftaydım. Eskişehir'de. Yurt havası boğmuştu artık beni. Aynı yüzler, aynı duvarlar, aynı sıkışmıştık. Bir cuma günü Emrah yanıma geldi. Hafta sonu bizim köye gidelim dedi. Temiz hava, sessizlik, kafa dinlersin. Ben pek hevesli değildim açıkçası. Zaten köy işlerinden anlamam, böcekten korkarım, geceleri kurt ulusa uykum kaçar. Ama o kadar ısrar etti ki, sonunda tamam dedim. İyi de ettim mi? Hala bilmiyorum. Cumartesi sabahı küçük bir çanta hazırladım. Bir tişört, bir kazak, birkaç parça eşya, bir de defterim. Otobüs biletini Emrah almıştı. Yola çıkarken uzun değil dedi ama 3 saatte hala şehir görmeyince içim ürperdi. Yol daraldıkça sessizlik arttı. Sonra asfalt bitti, toprak başladı. Otobüs bizi kasabada bıraktı. Oradan bir traktör kasasına bindik. Dağ yollarından, dere kenarlarından, çamurlu patikalardan geçtik. Neresi olduğunu sorduğumda Emrah sadece gülüyordu. Haritada arama, bulamazsın. Burası biraz kaybolmak isteyenlerin yeri. Köye vardığımızda akşam üzeri olmuştu. Hava ağırdı, yağmur yeni dinmişti. Toprak kokusu her yeri sarmıştı. Ama o kokuya karışan başka bir şey vardı. Nemli duvar, tütsü ve eski taş kokusu gibi. Köy küçüktü. Evler taş ve kerpiç karışımıydı. Bir yanda eğik bir minare, bir yanda çatısı çökmüş ambarlar. Çocuk sesi duymadım hiç. Sadece uzaktan birkaç köpek avlaması. Emrah'ın ninesi bizi kapıda karşıladı. Zayıf ama gözleri delip geçen bir kadındı. Yanında Emrah'ın halası vardı. O daha gençti. Bir de Emrah'ın dedesi, bastonuyla kapının eşiğinde oturuyordu. Hepsi beni süzdü. Gözlerinde bir tedirginlik vardı. Ama ses etmediler. Ninesi, misafir bizim baş tacımız dedi. Sonra da ekledi. Gece vakti dışarı çıkmak yok. Hele cuma gecesi. Hiç yok. Bu cümleyi o zaman önemsemedim. Ama şimdi dönüp baktığımda her şeyin işaretiymiş aslında. Akşam yemeğinde sessizlik hakimdi. Emrah konuşuyor, ben arada gülüyordum. Ama evdeki hava tuhaftı. Ninesi yemek boyunca bana hiç bakmadı. Dedesi ise elindeki tesbihi hiç bırakmadı. Sonra halası sordu. Sen rüyanda çok bağırır mısın evlat? Ne diyeceğimi bilemedim. Yok abla, uyurum işte dedim. Kadın, İnşallah bu gece de öyle olur deyip kalktı. Benim boğazım düğümlendi. O gece odama geçtim. Eski, tahta kokan bir odaydı. Yatağın başında nazar boncuğu, duvarda muska asılıydı. Yastığın altından gelen garip bir koku vardı. Sanki tütsüyle toprağın karışımı. Uyumakta zorlandım. Bir ara dışarıdan tıslama gibi bir ses geldi. Yılan mı bu mevsimde diye mırıldandım. Sonra sessizlik. Ve uzak bir dua sesi. Ninenin sesi olmalıydı. Uyudum mu, bayıldım mı hatırlamıyorum. Ertesi sabah güneş doğmadan horoz sesiyle uyandım. Emrah kahvaltıya çağırdı. Evde sadece kadınlar vardı. Dedesi erkenden mezarlığa gitmiş. Ninesi ekmek yaparken elini yakıp bir an bana baktı. "Senin gözün açık evlat," dedi. "Gece neler gördüğünü kimseye anlatma." Ne dediğini anlamadım. Emrah güldü. "Ninemin huyu böyle, aldırma." Köyü gezmeye çıktık. Dar patikalar, taş duvarlar, kurumuş dere yatakları. Herkes Emrah'ı tanıyordu ama bana garip bakıyordu.
Bir kadın çamaşır sererken beni görünce elindeki bezi yere attı. Bir çocuk arkamdan taş attı. "Emrah, alışık değiller yabancıya," dedi. Ama sanki mesele yabancı olmam değildi. Sanki ben bir şeyi hatırlatıyordum onlara. Öğleden sonra Emrah, "Sana bir yer göstereyim," dedi. Mezarlığa doğru yürüdük. Tam ortasında çökmüş bir türbe vardı. Üzeri yosun tutmuş taşlarla kaplıydı. "Buraya yılan yatağı derler," dedi. "Kimse yaklaşmaz." Dedem derdi ki, burada yatan, nefesini toprağın altından bile duyururmuş. Ben gülümsedim. "Bunlar köy masalı işte," dedim. Ama tam o anda toprağın altından bir tıkırtı duydum. Kalbim hızlandı. Emrah baktı. "Duydun mu sen de?" "Rüzgardır," dedim. İnanmaya çalıştım. Tam dönerken yaşlı bir adam çıktı karşımıza. Elinde baston, gözleri sipsiyah. Yanımıza geldi, bana baktı. "Senin yüzün bu toprağa ait değil," dedi. "Gölgene dikkat et evlat." Ve gitti. Emrah'ın suratı bembeyaz olmuştu. Gece yarısı. Tam 2 sularında kapım hafifçe tıkırdadı. Emrah içeri girdi. Yüzü donuktu. "Gel," dedi. "Sana bir şey göstereceğim. Ama söz, kimseye söylemeyeceksin." Ne olduğunu sormadım. Sadece giyindim ve çıktım peşine. Köy karanlıktı. Hava buz gibiydi. Ay vardı ama ışığı sönüktü. Adımlarımız toprağı ezdikçe sanki yankı geri dönüyordu. Türbeye vardığımızda hava kesildi. Rüzgar yok, böcek sesi yok, hiçbir şey yok. Zaman durmuş gibiydi. Taşların üstünde bir karaltı vardı. Eğilmiş, sessiz, hareket etmiyordu. Kadın gibi görünüyordu ama yüzü yoktu. Ne göz, ne ağız, ne burun. Sadece simsiyah bir boşluk. Bir delik gibi. İçine çekiyor insanı. Bir ses duydum ama dışımdan değil, içimden geldi. Adını biliyorum. İçini de biliyorum. O an Emrah'ın ağzından kan geldi. Dizlerinin bağı çözüldü. Ben kıpırdayamıyordum. Bir güç sanki beni toprağa bastı. Sonra içimden biri başka bir dille konuşmaya başladı. Sanki ben değilim ama ses benden çıkıyor. Anlamadığım bir dua. Başka bir lisan. Sonra bir uğultu ve her şey karardı. Gözümü açtığımda evdeydim. Başucumda yaşlı bir adam dua okuyordu. Emrah yoktu. Dedesi, "Bu çocuğu hemen İsmail Hoca'ya götürün," dedi. "Bu iş bizim boyumuzu aşar." Beni köyün dışındaki dağ yamacında yaşayan İsmail Hoca'ya götürdüler. Ev ormanın içindeydi. İçeri girer girmez burnuma keskin bir koku geldi. Tütsü, toprak, yanık odun. Hoca uzun süre sessiz kaldı. Sonra elini alnıma koydu. Bir an içimden bir çığlık koptu ama ağzımı açamadım. Hoca gözlerini kapattı. "Cinlerin bekçisiyle göz göze gelmişsin," dedi. "Yılan yatağı denen yer onların geçidi. Oraya giren 10 dakika içinde bağını koparır. Ama sen o bağla geri dönmüşsün. O yüzden rüyalarında seni çağırıyorlar." 3 muska yazdı. Birini boynuma astı. Birini yastığımın altına koydu, birini toprağa gömdü. "Üçü birlikte seni tutar," dedi. "Yalnız birini kaybedersen yolunu bulurlar." O günden sonra beni şehirden biri gelip aldı. Köyden apar topar ayrıldım. Emrah'ı bir daha hiç görmedim. Ninesi, "O artık başka yere gitti," dedi. "Nereye?" dedi, sormadım. Ama yıllar sonra bir haber duydum. O civarda bir delikanlı orman yakınında kaybolmuş. Ne ceset, ne iz, hiçbir şey bulunamamış. Şimdi, aradan yıllar geçti. Ben şehirdeyim. Kendime başka bir hayat kurdum. Ama bazı geceler bir ses duyuyorum. Ağır bir tıslama ve sonra bir fısıltı. "Ben seni hala biliyorum." Bir sabah uyandığımda yastığımın altında kuru toprak buldum. Bir başka gece aynaya baktığımda arkamda bir karaltı gördüm. Yüzü yoktu. Tıpkı o gecedeki gibi. O an dua etmeye başladım. Belki yanlış, belki eksik ama içimden geldiği gibi. "Beni görme, beni bırak." O günden sonra
Rüyalarımda hep aynı sahne. Emrah bana bakıyor, elini uzatıyor ama sesi çıkmıyor. Arkasında o karaltı ve her seferinde o fısıltı. 10 dakika. Dostlar, bilmiyorum o gece gerçekten ne oldu. Hala bazen düşünüyorum. Belki o gece orada kaldım da şimdi yaşadığımı sandığım şey o 10 dakikanın içinde sıkışıp kalmış bir gölge. Ama size tek bir şey diyebilirim. Bir gün biri sizi bir köye davet eder ve orada yılan yatağı diye bir yerden bahsederse gitmeyin. Hiçbir merak o 10 dakikaya değmez. Bu hikaye gecenizi biraz kararttıysa doğru yerdesiniz. Benzer hikayeleri yorumlarda yazın. Belki bir sonraki bölümde sizinkini anlatırız. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki karanlık gecede Lumenigma Project'te görüşmek üzere. Işıkları kapatın. Çünkü bazı hikayeler sadece karanlıkta duyulur.